Odaklanmanın gücü. Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdinin Gücü kanalımıza hoş geldiniz. Ben kişisel gelişim uzmanı Ali Gülkanat. Şimdi Değişme Zamanı Eğitim Akademi'nin kurucusuyum. Yeni bir eğitimle karşınızdayım. Bu eğitimde odaklanmanın gücü konusunu anlatacağım. Eğitim bilgilendirme amaçlıdır. Zihinde canlandırarak hedefe odaklanma konusu başka bir eğitim videosunda ayrıntılı anlatılacaktır. Lütfen odaklanmanın gücü konusundaki tüm sorularınızı YouTube'da yorum bölümünden sorunuz. Odaklanmanın gücü. Günümüzde kişisel gelişimin en önemli hatlarından birisi, başarmak istediğimiz konu üzerinde yeteri kadar odaklanabilmektir. Şayet odaklanma konusunda kendimizi tam olarak geliştirirsek, verimliliğimizi ve aldığımız neticeleri de fazlasıyla artırmış oluruz. %100 sadece tek bir konuya odaklanmak demek, çevremizde olup biten diğer bütün şeyleri odağımızın dışında bırakmak, yani ilgilendiğimiz konu ile ilgili önemli olan şeylere evet deme, onun dışında kalan alakasız her şeye de hayır deme becerisini geliştirmek demektir. Odaklanma kanunu ile her gün neye odaklanırsak, neye dikkatimizi verirsek onu yaratıyor ve onu çoğaltıyoruz. İstemediğimiz şeyler yerine ulaşmaya çalıştığımız şeylere pozitif bir şekilde odaklanmak çok önemli. Misal, asla yaşlanmamaya odaklanmayın. Bunu yaparsanız kısa zamanda yaşlanma ihtimalinizi çoğaltırsınız. Onun yerine sağlıklı, enerjik ve genç olmaya daha çok odaklanın. Dikkatinizi bu tarz olumlu şeylere verin ve dikkatli olun. Odaklanmak için 4 prensip. 1. Yazın. Bir defter alın ve her sabah şükrettiğiniz en az 5 şeyi bu deftere yazın. Her şeyi yazabilirsiniz. Misal, görebildiğim için, duyabildiğim için, akşama yiyeceğim olduğu için, yürüyebildiğim için ve benzeri. Bu çalışmayı yaptıkça göreceksiniz ki şükredecek çok şey bulacaksınız. Şükretme enerjisi evrene bunlardan daha fazla istiyorum demektir. 2. Güzel şeyler söyleyin. Her gün yakın çevrenizden veya hiç tanımadığınız insanlardan en az 2 kişiye onları iyi hissettirecek bir şeyler söyleyin. Bu kişiler temizlikçiler, dolmuş şoförü, simitçi vesaire olabilir. Bu insanların tanımadığınız kişiler olması iyi olur. 3. Teşekkür edin. Beğendiğiniz ve hoşunuza giden şeyleri insanlara söyleyin ve teşekkür etmeyi alışkanlık haline getirin. Diyelim ki gıda ürünleri satılan bir dükkana girdiniz ve burayı çok temiz buldunuz. Ne kadar temiz bir dükkan, çok hoşuma gitti deyin. 4. Sözlerinize dikkat edin. Söylediklerinize hemen şimdi dikkat etmeye başlayın. Ağzınızdan çıkan sözlerinize ve cümlelerinize önem verin. Örneğin, sınırsız bolluk istiyorum derken esasında bilinçaltımızın anladığı sınırlı bolluk istediğimizdir. Bir başka örnek de kolay, eğlenceli ve çabasız bir ilişki istiyorum cümlesidir. Biz bunu söylediğimizde aslında kolay, eğlenceli ve çaba gerektiren bir ilişki çekiyoruz. Çünkü çaba kelimesinden sonraki sız eki onu olumsuz hale getiriyor ve bilinçaltınız bu kelimeyi çaba olarak değerlendiriyor. Onun yerine kolay ve eğlenceli bir ilişki istiyorum dememiz ve bunu düşünmemiz böyle bir ilişkinin bize gelmesini çok daha kolaylaştıracaktır. Sız ekini kullanmamamız gerektiği gibi çaba yerine kolay, sınır yerine bolluk kelimelerini kullanmaya da alışmalıyız. Yakınlarınıza söylediğiniz cümlelere dikkat etmelerini ve yanlış cümlelerinizde sizi uyarmalarını rica edebilirsiniz. Kendinize sorun, en çok neler söylüyorsunuz? Ne tür kelimeler, deyimler, sıfatlar kullanıyorsunuz? Doğru şeylere odaklanmak ve zihnimizi etkili bir şekilde kullanabilmek gerekir. Ne istediğimizi bilmek ve sadece istediğimiz şeye odaklanmak çok önemli. Odaklanma becerisi disiplin gerektirir ve yaşantımızda oldukça büyük önemi vardır. Odaklanma becerisi gelişmiş bir kişi, kendisi için neyin doğru, neyin yanlış olacağını çok daha kolay ve hızlı bir şekilde ayırt edebilir. Yalnızca tek bir konuya odaklanabilmek için yapacağınız her şey, kendinize yapacağınız en önemli yatırımdır. Her ne kadar tek bir şeyle uğraşmak çok kolay gibi görünse de esasında oldukça zor bir iştir.
Odaklanma işinin bu denli zor olmasının nedeni, insanların nasıl yapmak istedikleri şeyler ile yapmak zorunda oldukları şeyler arasında kalmalarıdır. Zorluklarına rağmen odaklanma gücünü iyi kullanan insanlar çok başarılı olmuşlardır. Örneğin Steve Jobs, Beethoven, Edison, Einstein, Gandhi, Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk. Bu insanların başarısının en büyük özelliği tek bir konuya odaklanmaları ve o konuda en iyi olma gayretleridir. Eğer tek bir konuya odaklanırsanız size başka kapıların açıldığını da görürsünüz. Peki ama nasıl? Momentum kuralı gereği bir kez başladınız mı gitgide devam etmek daha kolay hale gelir. Örneğin uzmanlık alanınız ile ilgili her gün 60 dakika kitap okursanız haftada bir kitap okumuş olursunuz. Haftada bir kitap yılda 52 kitap demektir. Böylelikle bir yıl içinde kendi alanınıza yönelik 30 ile 50 arasında kitap okursanız üniversitede doktora derecesine denk bir bilgi birikimini elde edersiniz. Konunuz ister girişimcilik üzerine, ister satış pazarlama üzerine, ister başka herhangi bir şey üzerine olsun fark etmez. Bu yöntemle hayatınızla ilgili önemli bir alanda uzmanlık elde etmiş olacaksınız. Odaklanmanın gücünü kullanarak hayatınızda olmasını istediğiniz şeylere odaklanırsınız ve onları hayatınıza çekersiniz. İstediğiniz şeyler hayatınızda gerçekleşir. Odaklanmanın muhteşem gücüne Mustafa Kemal Atatürk'ten bir örnek vermek gerekirse, yurdun dört bir yanı düşman işgali altındayken ona ordu yok dediler, kurulur dedi. Para yok dediler, bulunur dedi. Düşman çok dediler, yenilir dedi. Ve bütün bu dedikleri çıktı. Çünkü o halkına güvendi ve hedefine %100 odaklandı. İşte böylesine inanç ve odaklanma olduğunda ve o yolda mücadele edildiğinde sistem çalışıyor. Lakin oturduğunuz yerden sadece hayal kurarak amaçlarınıza ulaşmayı beklerseniz işiniz tamamen şansa kalıyor. Odaklanmak başarının ön koşuludur. 146 metre yükseklikte, 109 metre uzunluğundaki ipte yürüyerek bir dünya rekoru kıran ip cambazı Andy Lewis, rekorunu yüksek konsantrasyonuna ve odaklanmaya borçlu olduğunu söylemiştir. Konsantrasyon ve odaklanma becerisi, üstün başarı gösteren bütün sporcuların ortak özelliğidir. Bir anlık dikkatsizliğin kaybettireceği çok yarışma vardır. Spor uzmanları, örneğin halteri kaldırmadan önce bir haltercinin bakışlarını seyirciye veya salondaki bir sese kaydırmasının onlarca senelik bir çalışmayı bitirebileceğini, hatta sporcunun sakatlanmasına bile yol açabileceğini söylerler. Birçok alanda başarı ve başarısızlık arasındaki fark, konsantrasyon ve odaklanmaya bağlıdır. İyi araba kullanmak için de, sahnede dans etmek için de ya da herhangi bir başka konuda da insanın yaptığı işe kendisini vermesi, dikkatini yoğunlaştırabilmesi gerekir. Her ne iş olursa olsun, başarılı olmak ve sıra dışı bir iş çıkarmak için insanın bütün düşüncesini, ruhunu ve bedenini yaptığı işe odaklaması gerekir. İnsanoğlu uğraştığı işe yoğunlaştığında kendini tüm dünyadan soyutlar ve dış etkenlerden arınır. Çoğunlukla sevdiğimiz, hoşlandığımız ve değer verdiğimiz işlere daha kolay ve daha uzun süre konsantre oluruz. Amerika'nın efsane koçlarından Phil Jackson'a basketbolcuların konsantrasyonunu nasıl artırdığı sorulmuştur. Phil Jackson, eğer oyuncular içinde bulundukları anda olmayı başarırlarsa kendilerini en iyi duruma getirirler. Böylelikle hata yapma riskleri azalır ve hep bir adım daha hızlı ve bir adım önde olurlar demiştir. Günümüzde insanların dikkat dağınıklığı en yüksek noktaya çıkmıştır. Bunun nedeni her gün hepimizin maruz kaldığı bilgi bombardımanıdır. Televizyon ekranları, akıllı telefonlar, yoldaki reklam panoları ve her şey dikkatimizi dağıtır. Etrafımızda aklımızı çelmeye çalışan, odağımızı dağıtan pek çok değişken ve uyarıcı var. Lakin her şeye rağmen zihnimizi kontrol edip yaptığımız işe odaklanabiliriz ve böylece beynimizin potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarabiliriz. Dikkatimizi nasıl kullandığımız hayatımızın kalitesini belirler. İyi bir müzisyen yeteri kadar odaklandığında dikkatini öyle bir verir ki diğer insanların asla fark edemeyeceği sesler ve boşluklardan ölümsüz eserler yaratabilir. İyi bir girişimci
İnsanların davranışlarındaki değişiklikleri herkesten önce analiz edebildiği için onların ihtiyaç duydukları ürünleri tam zamanında piyasaya sunabilir. Bir doktor ise yaptığı işe odaklanarak binlerce hayat kurtarabilir. Odaklanmak başarının anahtarıdır. Zihnini kontrol ederek istediği konuya odaklanabilen, dikkatini dağıtan şeyleri göz ardı edebilen ve amacına ulaşana kadar odağını kaybetmeyenler, yalnızca başarılı olmakla kalmazlar, aynı zamanda yaşamdan daha çok zevk de alırlar. Çünkü yapılan işe odaklanmak, o anı dolu dolu yaşamak demektir. Yapılan işe konsantre olamamak ise o anın boşa geçmesi demektir. Dünyada içinde bulundukları zamanın bir an önce geçmesini isteyen, bir sonraki anda daha mutlu olacaklarını umut eden milyonlarca insan var. Kişilerin kendilerinin içinde oldukları zamana veremeyip daima geçmişi ya da geleceği düşünmeleri mutsuzluğun garantisidir. Pek çok insan ya geçmişle hesaplaşarak ya da gelecekten endişe ederek yaşar. Böylece asıl odaklanmaları gereken şimdiki zamanı kaçırıp hayatı ıskalarlar. Yaptıkları işe yoğunlaşabilen insanlar geçmişin kaygılarından da gelecek endişelerinden de sıyrılıp yaşadıkları ana odaklanmayı başardıkları için hem başarılı hem de mutlu olurlar. Anda Kalmak ve Şimdinin Gücü isimli videomuzu izleyerek bu konu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Başarılı insanlar pek çok olumlu özelliğe sahiptirler. Bu başarılı insanların en önemli ortak özelliklerinden bir tanesi de konsantrasyon ve odaklanma becerileridir. Bu insanların hepsi işlerini dikkatlerini dağıtmadan yapabilen, bir konudan diğerine geçerken hızlıca odaklanabilen insanlardır. Daniel Goleman, dikkatimizin zihinsel bir kasa benzediğini söyler. Goleman'a göre, nasıl ki diğer kaslarımızın performansını ve dayanıklılığını egzersiz yaparak geliştirebiliyorsak, dikkatimizi ve odağımızı da doğru alıştırmalar yaparak geliştirebiliriz. Goleman, odaklanmasını bilen insanların 3 alanda başarılı olduklarını söyler. 1. Dikkat dağıtıcılara rağmen yaptığı işe odaklanan insanlar, sezgilerini keskinleştirir, irade güçlerini geliştirir, dayanıklılıklarını arttırır. 2. Odaklanma becerisini geliştiren insanlar bu yetkinliklerini insan ilişkilerinde de kullanırlar. Daha empatik, daha sağlıklı ilişkiler kurarlar. 3. Bunların yanı sıra dünyada olup bitene odaklanarak fırsatlardan yararlanmasını bilirler. Çoğu insanın yaptığı işte başarısız olmasının sebebi kendisini yaptığı işe odaklayarak verememesidir. Kendilerini yaptıkları işe veremeyen, aklı hep başka yerde olan insanlar tabii ki okulda da, işte de, sosyal ilişkilerinde de başarısız olurlar. Bu insanlar mutlu ilişkiler de kuramazlar. Hiç kimse kendisiyle beraberken ruhu başka yerde olan kişilerle birlikte olmak istemez. Yapılan işe odaklanmak sadece başarılı olmak için değil, sağlıklı ve mutlu ilişkiler kurmak için de gereklidir. Çok basit gibi görünen ve herkesin kolaylıkla sahip olabileceği sanılan, kendini yaptığı işe verme becerisi, düşünüldüğünden çok daha nadir rastlanan bir meziyettir. Yaptığı işin hakkını verme yeteneği, yaşamın her alanında başarının ve fark yaratmanın anahtarıdır. Odaklanma konusu geliştirilmesi mümkün olan bir yetkinliktir. Bir kez kazanıldığında ise ödülleri yaşamamızın tamamını etkiler. Odaklanma için öneriler. Uyku. Odaklanmak için ilk ve en önemli konu yeterince uyumaktır. Çoğunlukla yetişkin bir insan için 8 saat yeterli olur. Yeterli uyuduğunuzda fiziksel olarak daha rahat hissedecek, gün içindeki işlerinize daha rahat odaklanabilecek ve dikkatinizi verme konusundaki becerinizin arttığını göreceksiniz. Egzersiz. Düzenli bir egzersiz programına sahip olmalısınız. Böylece hem zihniniz ve bedeniniz daha dinç olacak hem de odaklanma konusunda daha başarılı olacaksınız. Bir ödev hazırlarken, ders çalışırken ya da iş için sunum hazırlarken dikkatinizin giderek dağıldığını ve odaklanamadığınızı fark ettiğiniz zaman 10 dakika süreyle egzersiz yaptığınızda zihninizin boşaldığını ve enerjinizin arttığını göreceksiniz. Değişiklik. Birbirine benzeyen derslere çalışmak veya benzer konularda ödevler hazırlamak bir süre sonra sıkılmanıza sebep olabilir. Bu nedenle programınızı hazırlarken
Birbiriyle ilişkili olmayan dersleri ve ödevleri arka arkaya düzenlemeniz çok iyi olacaktır. Kişisel durumlarda değişiklik. Bir duygu durumunda veya bir zihinsel aktivitede uzun süre kalmak odaklanmayı olumsuz etkiler. Örneğin öfkeli ve gergin olarak gittiğiniz bir iş görüşmesinde rahat ve sakin olmayı deneyebilirsiniz ya da okuma yaparken bir süre sonra yazmaya ya da konuşmaya başlayabilirsiniz. Zihinsel ve duygusal durumunuzu her zaman kontrol edemeyebilirsiniz. Fakat farkına vardığınızda bu tür değişiklikler yaparak zihninizin yenilenmesini ve tazelenmesini sağladığınızı göreceksiniz. Organizasyon. Çalışma ortamınızın dağınık olması, dikkatinizi işinize vermenize ve odaklanmanıza engel olabilir. Etrafınızın dağınık olması, aradıklarınızı bulamamanıza neden olarak sizi yavaşlatabilir. Eşyalarınızın dikkatinizi dağıtmayacak ve aradığınızı rahatlıkla bulmanızı sağlayacak kadar düzenli ve organize olması yeterli olacaktır. En iyi sonuç. Motivasyonunuzun ana merkezi zihninizdir. Elinizdeki işi en iyi şekilde tamamlamanız veya başarılı bir sonuca ulaşmanız motivasyonunuzu artıracaktır. Yaptığınız işe olan ilginizi korumanız ve elinizden gelenin en iyisini yapmanız hem motive olmanızı hem de rahatlıkla odaklanabilmenizi sağlayacaktır. Eğlenmek. Ne olursa olsun keyifli vakit geçirmek için kendinize mutlaka zaman ayırmalısınız. Mesela sevdiğiniz insanlarla görüşüp sevdiğiniz yerlere gidebilirsiniz. Keyifli ve hoş zaman geçirmeniz, yaratıcılığınızı geliştirmenizi, kendinizi iyi hissetmenizi ve rahat odaklanmanızı sağlayacaktır. Odağımızı geliştirmenin önemi. Eğer bilinçli bir şekilde odağımızı istediğimiz şeylere yönlendiremezsek, odağımız dışsal durumlardan etkilenmeye başlar. Tabii ki kendimizi %100 izole edemeyiz ve dış etkenlerin bir nebze odağımız üzerinde etkisi olacaktır. Fakat bunun dengesini kurmalıyız. Asıl kontrolün kimde olduğu çok önemli. Odaklanmayı kontrol edebilmemizin diğer önemli yanı da yaşamın güzelliklerini daha net görmemizi sağlamasıdır. Eğer istersek hayatımız boyunca hayatın olumsuz yanlarını görebiliriz. Ama bunun ne yararı var ki? Her olumsuz durumun içinde mutlaka olumlu bir şey vardır. Onu bulup ona odaklanmak da bizim kontrolümüzde olmalı. Mesela güne olumsuz haberleri okuyarak başlamak yerine enerjimizi yükselten, bize güç ve umut veren yazılar okuyarak başlamak odağımızı olumlu yönde tutacaktır. Odaklanma süreci. Odaklanma süreci 3 noktadan oluşur. 1. Tek bir hedef belirlenmeli. 2. Tüm ilgi ve dikkat o tek bir hedef üzerinde toplanmalı. 3. Bu hedefi gerçekleştirene kadar dikkat dağıtan dış etkenlerden mümkün olduğunca uzak durmalı ve hayır diyebilmeli. Akışta olmak. Akışta olmak, o an yaptığımız şeye fazla odaklanıp onunla bir olma halidir. Zaman nasıl geçer fark etmeyiz. Neredeyse etrafımızda olup biten hiçbir şeyin farkında olmayız. Akışta olma durumuna geçtiğimizde çok az efor sarf ederek en yüksek performansı gösteriyor oluruz. Zihinsel odaklanmanın doruk noktası budur. Odaklanmayı engelleyen faktörler nelerdir? 1. Motivasyon eksikliği. Motivasyon eksikliğinin asıl sebebi hedeflerimizi net olarak belirleyememiş olmamızdır. Doğru hedefleri net bir şekilde belirleyip ufak ve mantıklı parçalara böldükten sonra motivasyon kendiliğinden oluşacaktır. Çevresel faktörlerin fazla dikkat dağıtması. Eğer dış faktörler hedeflerimize ulaşma konusunda bizi engelleyici boyuttaysa onlara hayır demeye başlamamız gerekir. Hedeflerimize ulaşana kadar nelerden vazgeçmemiz gerektiğine ve neleri yapmamız gerektiğine çok net karar vermemiz lazım. Çevremizdeki insanları da bu konuda hazırlayabiliriz. 3. Zihnimizdeki engeller. Yapmamız gereken şeyi sırf bir başkası bizden yapmamızı istedi diye yapıyorsak veya gerçekten yapmamız gereken şeyin bu olmadığına inanarak yapıyorsak büyük bir ihtimalle o şeye odaklanmamız çok zor olacaktır. Tatmin olmadığımız işleri yaptığımız sürece zihnimiz bir direnç gösterecektir. Yapmamız gereken içimizdeki sesi dinleyerek ne yapmak istediğimizi bulmak ve ona ulaşana kadar da bu hedefe sadık kalmak. Değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik.
Bu videoda odaklanmanın gücü konusu anlatılmıştır. Umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır. Eğer eğitimden memnun kaldıysanız, ücretsiz eğitimlerimize destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenip yorum bırakabilirsiniz. Devam eden eğitimlerimizden haberdar olmak için de Şimdinin Gücü kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkes şimdi faydalanabilsin diye ücretsiz ve sonuçları kanıtlanmış yeni ürünlerimizi iyi günlerde güvenle kullanmanız dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.